Sansar avına çıktım. Paranormal olaylar yaşadım. Saat şu an gece 1:32. Ne yapıyorsun anneş? Şeyde topluyorum. Ne yapıyorsun anneş? Şeyde topluyorum. Niye böyle oldu bu ağaç? Kırılmış. Bak dalına ne kadar güzel. Evet. Zeytinlere bak, üzüm gibi. Şuradan kırılmış. Yazık ya. Evet. Evet, bu ağaç zeytin ağacımız. Yukarıdaki. Fakat gece sansar falan geliyor herhalde, bir şeyler oluyor. Çünkü ben burada odamda uyurken şurada bir keresinde pat diye bir ses duydum böyle. Kocaman bir sansarla göz göze geldik. Muhtemelen tahminimizce gece ağaca çıktı ve kırdı dalı. Yazık, günah ya. Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Bunlar da müstakbel eşini arayan cırcır böceklerimizin sesi. Ağaç güzel. Kocaman bir zeytin ağacı yani. Şuradan bir yerden kırılmış dal. Muhtemelen oradan ağaca çıkıp zeytinlerimizi falan yerken, bakın şurası da benim odamın çatısı. Oh, es deli rüzgar. Muhtemelen o sansarın kendisiydi ya. Vallahi bilemiyorum. Kendisi mi yoksa arkadaşım da mı aldı geldi? Bu gece sansar avına çıkacağız. Bakalım geçen gün çatıma zıplayan sansar tekrardan bize uğrayacak mı? Hep birlikte göreceğiz bunu. Yani yakından görmek isterim tabii ki. Bayağı yaklaşmıştık aslında. Böyle 1 metre falan vardı ama sonra gitti. Bu yılda ağacın tepesine çıkıp bütün zeytinlerimizi yazmış. Size şeyi göstermedim. Bakar mısınız? Yerde hep yenmiş çekirdekler var. Yani baya tepeye oturup bakın merdiven boyu yiyip çekirdeklerini atıyor. Bakar mısınız şuraya? Full çekirdek her yer. Yiyor yani. Bence bu sansar gece şöyle duvar boyuna bakın. Yiyip çekirdeklerini atıyor. Saat şu an gece 12:30. Ben makineyi kuracağım camımın önüne. Dolayısıyla ışıkları kapatacağım. Bayağı karanlık olacak her yer. Buradaki zeytin ağacına objektifi netleyeceğim. Artık çekebildiği kadar ve makinenin pili yettiği kadar. Bir yandan camım da açık, hava sıcak olduğu için açık camda uyuyorum. Yani belki diyorum hani görüntüsünü göremesek bile belki sesi gelir. Ama inşallah görüntüsünü görürüz. Ben bunu sabah uyandığımda, bu videoyu bilgisayara aktardığımda çok isterim. Sansar'ın buraya gelmiş olmasını, ağacımıza çıkmış olmasını. Neyse, lafı fazla uzatmadan uykum da geldi. Uyumak istiyorum artık ve objektifi zeytin ağacımıza çeviriyorum. Makineyi kuruyorum. Artık şarjın gittiği yere kadar, hafızasının yettiği yere kadar çekimi yapıyor. İnşallah görüntüyü yakalıyoruz. Şu an ağacın gövdesini ve o gündüz dolaştığım taşı görüyorsunuz. Genelde çatımdan oraya atlıyor olduğu zaman bir canlı. Bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Kim bilir, belki de sesini duyarız. İyi geceler, ben yattım. Fail. Olmadı tabii ki de. Birinci gün denemem olmadı. Göremedik sansarı. Sesini de duyamadık. Hiçbir şekilde görüntüyü yakalayamadık. Neden?
Neden yakalayamadık? Çünkü ben her zamanki gibi makinamı şarj etmeyi unutmuşum. Aslında hafıza kartında yer vardı fakat makinenin şarjı yetmediği için yarım saatlik bir görüntü kaydetmiş. O görüntüyü bu sabah inceledim, böyle dakika dakika baktım. Tabii ki de ne gelen var ne giden. Fakat pes etmiyorum. Pes etmiyorum. Bugün tekrardan Sansar avına çıkıyorum. Ve bu sefer farklı bir fikrim var. Tada! Tabii ki de yumurta. İnternette araştırdım. Sansarlar tavukları, yumurtaları, sürüngenleri ve fareleri çok severmiş. Aklınızda olsun. Kümesiniz varsa kesinlikle kilitlemeyi unutmayın. Ve ben bu akşam bu sefer de yılmadan tekrardan objektifi makineyi kuracağım. Ve bu sefer Sansar'ı bunlarla davet edeceğim. Saat şu an gece 1:32. Ve evet, bu sefer farklı bir teknik deniyoruz. Yumurtaları yerleştireceğim bahçeye inip. Şu an sessiz konuşuyorum çünkü sitedeki herkes uyudu. Evin içindeki herkes de uyudu. Ve ben her zamanki gibi ayaktayım. Ve şimdi Sansar avına çıkıyoruz. Sessiz bir şekilde bahçeye ineceğim. Yumurtaları zeytin ağacının dibine yerleştireceğim. Ondan sonra şarjımızı tam doldurduk bugün makinenin. Uyuyacağım ve yarın hafıza kartını kontrol edeceğiz. Bakalım Sansar gelmiş mi? Olmadı. Gene olmadı. Neden bilmiyorum ama 2 gecedir deniyorum. Dün 2 saate yakın, hatta biraz daha fazla çekim yapmış kameram. Sabah baktım, inanır mısınız, tek tek ne yumurtalar yerinden oynamış ne başka bir şey. Ama yılmıyorum. Ama yılmıyorum. Bir gece daha kendime şans verdim. Sufle. Taktiğimi değiştiriyorum. Bu sefer yumurta değil, yumurtanın yanına dil de koyacağım. Zeytin ağacının altına. İnşallah diyorum Sansar bu sefer gelir. Bu sefer gelir de kurduğum görüntü kapanına yakalanır. Karadut suyu bu arada. Karadut suyu, meyve suyu şifadır. Hep birlikte Sansar avımızın 3. günündeyiz. Yuhuu! Sansar, seni bekliyoruz. Çabuk gel. Çabuk gel.
avına geldik. Ben bu işi yapamayacağım galiba. Yani olmadı, bir şeyler yakaladım ama 3. günün sonunda 2 tane görüntü yakalayabildim. 3 günün de kayıtlarını sizlerle birlikte izledik. Tabii ki de uzun kayıtlardı bunlar, 2-3 saatlik. Ben atlattıra hızlandıra montaja yerleştirdim. 3. gün tuhaf şeyler oldu. Odamdan sesler geldi. Ayarladım. Diyafram enstantane ayarı bir anda değişti vesaire. Neden öyle olduğunu anlamadım. Bir tane görüntüyü sabah yakaladık. Böyle çok hareketli, çok hızlı bir şekilde koyu sarımtırak renklerde bir şey merdivenlerden yukarı atlıyor. Çok yakınlaştırıp baksam da algılayamadım ne olduğunu. Kedi de olabilir. Bir tane de gece görüntüsünde yumurtaların oradan çıkıp gelen bir şey vardı. Hatta sanki kameraya bakıyor, odama bakıyor, biraz duruyor. Sonra betonun kenarına gidiyor, oradan aşağıya bakıyor. Suratı biraz üçgen gibi. Aslında kuyruğu kediye de benziyor ama Sansar'a da benziyor. Koyu renkli kulakları. Sansar'ın bazılarının çünkü cinsleri kediye de benziyor. Sonra o da gidiyor, aşağı atlıyor falan. Net bir görüntü elde edemedim. Tabii bu biraz bu ekipmanlarla ilgili. Biraz da şuna bağlıyorum. Şu an bizim evde köpek var. Yan komşunun da köpeği var. Belki diyorum Sansar eskiden, çünkü geçen yıl yoktu. Köpek yoktu. Ne bizde vardı ne yan komşuda vardı. Hani belki köpek yokken daha rahat geliyorlardır. Belki de bu yıl zeytinlerimizi düşüren Sansar değildi. Belki de kedilerdi, bilmiyorum. Ama şu an için çıkan görüntüler bunlar. Sansar avına çıktım. Paranormal olaylar yaşadım. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atmayı ve lütfen yorumlarınızdan beni mahrum etmemeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın.